Birisi seni öfkelendirdiğinde aslında olan şu, o senin zihnini ele geçirdi ve sen farkında olmadan kontrolü ona verdin. Bölüm bir, öfkenin içinde kaybolan bir adam düşün. Her sabah işe giderken trafikte aynı kavşakta sıkışıyor. Bir gün biri önüne kırıyor ve o an içinden bir şey kopuyor. Kornaya basıyor, bağırıyor, kalbi hızla çarpıyor. Ama birkaç dakika sonra fark ediyor. Arabasındaki o yabancı gitmiş ama öfke hala orada. Sanki biri içini zehirlemiş gibi. Epiktetos 2000 yıl önce tam da bunu söylemişti. Seni sarsan şey olayın kendisi değil, ona dair düşüncendir. O adam için olay bitmişti. Ama düşünce devam ediyordu. Ve işte tam orada zihin esir alınmıştı. Bölüm 2. Epiktetos'un öğretisi. Epiktetos bir köleydi. Sırtında zincirler vardı ama zihni özgürdü. Efendisi onu kırbaçladığında bile şunu söylemişti. Sen yalnızca bedenime dokunabilirsin ama zihnime asla. Bu söz tarihin en güçlü özgürlük tanımıdır. Epiktetos'a göre insanın gerçek gücü düşüncelerini seçme özgürlüğüdür. Kimse sana ne hissedeceğini söyleyemez. Ama sen bir anlık öfkeyle bu gücü kolayca teslim edebilirsin. O yüzden Stoacılar der ki, tepki vermeden önce dur, düşün. Bu olay benim kontrolümde mi? Çünkü her tepki bir teslimiyet olabilir ve bazen sessiz kalmak en büyük zaferdir. Bölüm 3. Zihinsel sükunetin gücü. Epiktetos'un öğrencileri ondan hep şunu öğrenirdi. Hayatı kontrol etmeye çalışma, sadece kendini kontrol et. Modern dünyada bu neredeyse imkansız gibi görünüyor. Sosyal medyada biri bir şey yazar, sinirleniriz. Biri bizi yanlış anlar, kendimizi savunma ihtiyacı duyarız. Ama o anda olan şey hep aynıdır. Zihin dışa bağımlı hale gelir. Gerçek güç dışarıdan gelen dalgalara rağmen içeride sakin kalabilmektir. Bu duygusuzluk değildir. Bu duyguların seni sürüklemesine izin vermemektir. Epiktetos'un dediği gibi sarsılma. Çünkü sen düşüncelerinin efendisisin. Sonraki sefer biri seni öfkelendirmeye kalkarsa kendine şunu hatırlat. Bu kişi benim zihnimi yönetemez. O anda kaybetmezsin. Tam tersine zihnini geri kazanırsın. Ve işte o zaman özgürsün.